Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugün videomuzda size petlerle alakalı çok önemli bir taktik vereceğim arkadaşlar. Petleri daha az malzeme kullanarak nasıl daha yüksek seviyeye çıkarabiliriz ve en önemli istatistiği nasıl alırız? Detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Bunu birçok hesapta denedim. Sizler için bunu önceden bu hesapta hazırladım ve bu videoda detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle size birkaç bilgi vermek istiyorum. Tabii öncesinde sizden küçük bir ricam var. Bu videoları çekmek için gerçekten çok fazla emek veriyorum. Bu videoyu izliyorsanız, kanala abone olursanız, videoyu beğenip ufak bir destek yorum atarsanız ve videoyu sunucudaki arkadaşlarımıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tüm altyazılar ve yabancı diller, dublaj dilleri de videomuzda mevcut ayarlardan istediğiniz gibi videoyu izleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi öncelikle arkadaşlar düşük, orta ya da oyuna hiç para yatırmayan arkadaşlar için şunu söyleyeceğim. Bu hesap yüksek bir hesap. VIP 12 bir hesap. Arkadaşlar VIP'te yanlış bilinen bir şey var. Burada diyelim ki siz VIP 8'siniz. VIP 9 olduğunuz zaman ekip savunması artı %10 veriyor. Bu çarpan olarak eklenmiyor arkadaşlar. Yani sizin toplam istatistiğiniz, savunmanız 1000 ise 1010 oluyor. Yani çarpan olarak 1100 yapmıyor. Bunun sizin için bir değeri yok. Buraya verdiğiniz elmasın da bir değeri kalmıyor arkadaşlar. O yüzden biz elmasları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Buradan sadece mitik parça alabiliyoruz. Tek işimize yarayan kısmı aslında o. Aşağıdakilerin hiçbir değeri kalmıyor oyunun ilerleyen zamanlarında. Ya da bir sonraki aşamaya geçtiğimizde ekiplerin saldırısı artı 12. Buradaki artıya da 2 ekleniyor. Bunun da bizim için çarpan olmadığı için bir değeri kalmıyor. Yani elmaslarla VIP'i yükseltmek bizim için mantıklı değil. Zaten oyunun ilerleyen zamanlarında her biriniz VIP 8, VIP 9 olacaksınız. VIP 9'dan sonra ekstra 10, 11 ya da 12 için elmasa para ya elmaslarınızı VIP'e harcamanız gerçekten çok mantıksız. Peki elmasları ne yapacağız? Elmasları gen rehberindeki kahramanları bakacaksınız arkadaşlar. Eğer bu kahramanları alacaksınız, rulette kullanacaksınız. Geri kalan tüm elmaslarınız ile buradaki aşağıdaki mağazaya geleceksiniz. Elmas mağazasından buradaki evcilleştirme işaretini satın alacaksınız. Yani ben bazı hesaplarda 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon elmasa sadece bu malzemeden satın alıyorum. Ve gerçekten buradaki petlerin geliştirme aşamasında verdiği istatistikler sizin için çok çok değerli arkadaşlar. Şurada özellikle burada SSR petlerimiz var. Buradaki sarı petler geldikten sonra bunların geliştirme aşamaları çok fazla istatistik veriyor. Burada %22'yi geçtikten sonra artmaya devam edecek. O yüzden elmasları bu malzemeye harcayacaksınız ve sizin yatırımınızda ya da sizden biraz daha yüksek yatırımdaki kişilerden öne geçeceksiniz. Peki diyelim ki sizin hesabınızda 1000 tane ya da bu kadar malzemeniz var. Bunu asla otomatiğe alıp basmayın. Size bunu şu şekilde anlatacağım. Elma şeyleriniz, petleriniz arkadaşlar. Bunlar renk renk biliyorsunuz. Başta beyazdan başlıyor, sonra yeşil oluyor, sonra mavi oluyor, sonra sarı oluyor ve sonra kırmızı oluyor. Siz mavinin başına getirene kadar bu taşları otomatik kullanarak bırakacaksınız. Petleriniz diyelim ki SSR petleriniz şu an bende olduğu gibi mavinin başına geldi. Buraya geldikten sonra durun. Artık otomatik kullanmayın. Mesela diğer petime geçiyorum. Burada da başa gelmişim ve durmuşum. Otomatik kullanmayacağım. Buradan sonra manuel ilerleyeceğiz. Manuel nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle düşük yatırımlı oyunculara kesinlikle şunu söylüyorum. Sizin için buradaki önemli istatistikler şunlardır. Bir piyade sağlığı, 2 süvari öldürücülüğü, 3 okçu öldürücülüğü, 4 okçu sağlığı. Buradaki süvari sağlığına ve piyade öldürücülüğüne kesinlikle ihtiyacınız yok arkadaşlar. Sadece bizim işimize yarayan önemli istatistikleri alacağız. Diğerlerini mavide bırakacağız. Bizim için önemli istatistikleri mor, sarı ve kırmızıya doğru ilerleteceğiz. İnanın daha az malzeme kullanarak çok daha fazla istatistik almış olacağız. Hatta siz diyelim ki 50-0-50 yani piyade ve okçu dizilimi oynuyorsanız bu oyunda buradaki süvarileri almayacaksınız. Piyade öldürücülüğünü de almayacaksınız. Sadece piyade sağlığı, okçu öldürücülüğü ve okçu sağlığı alacaksınız. Ya da sadece piyade ve süvari ağırlıklı bir oyununuz varsa sadece piyade sağlığı ve süvari öldürücülüğünü alacaksınız. Onun dışında diğerlerini almanıza ihtiyacınız yok. Ben şimdi bu hesapta size neler yapacağımı göstereceğim. Okçu öldürücülüğüm %14.8. Sadece bunu yükseltmek istiyorum. Şimdi hızlıca bakalım.
3544 adet taşım var. Bunu buradan sona kadar fulllemek için ne kadar taşım gidecek? Hep birlikte izleyelim. Burada yapmanız gereken şey tamamen bu arkadaşlar. Bu kırmızı yandı. Ki okçu öldürücüne sadece bakacaksınız. Buradakilere, diğerlerine bakmayacaksınız. Bu yeşil yanmadığı sürece geçirmeyeceksiniz. Hala kırmızı. Geçirmiyorum. Yeşil yandı. Geçiriyorum. Basıyorum kırmızı. Tekrar deniyorum. Tekrar kırmızı. Tekrar kırmızı. Kırmızı. Bakın burada artı olmasının benim için bir önlemi yok. Burada buna bakacaksınız sadece. İleri vadede inanın sizin için çok daha iyi olacak. Kendi hesabınızla bu videoyu kıyaslayarak ne kadar iyi olduğunu hepiniz göreceksiniz. Hızlıca şimdi bunu yükseltiyorum. Bu okçu öldürücülüğünü tamamen fullledikten sonra sıradaki piyade sağlığıma geçeceğim. Sonra süvari öldürücülüğüne geçeceğim. Eğer siz bir balinaysanız bile hepsini eşit bir şekilde fulllemek istiyorsanız yine tek tek yükseltmek sizin için daha mantıklı arkadaşlar. Ben otomatikte de denedim. Manuelde de denedim. Manuel sırayla tek tek hepsini fulllemek sizin için çok daha az malzeme istiyor. Bilginiz olsun. Ben elimdeki malzemeleri gerekirse boşa harcarım dedim. Yeter ki sizin hesaplarınızda sıkıntı olmasın ve güzel içerik çıkarmak istedim. Evet biliyorum bu tek tek basmak biraz sinir bozucu. Ama inanın en karlısı bu. Bazen oran değişmediği zaman yeşil yanıyorsa da geçirmesine izin veriyorum arkadaşlar. Buradaki mantığı anladığınızı düşünüyorum. O yüzden burada zamanınızı çok fazla almak istemiyorum. Burada videoyu durduruyorum. En sona geldiğim anda durdurup devam edeceğim. Şu an elimde bu kadar var. En sona geldiğimde ne kadar gitmiş hep birlikte hesaplayıp göreceğiz. Evet arkadaşlar en sona kadar geldim şu anda. Bu kısımları beraber yapmak istedim ve size ne kadar gittiğini de hesaplatacağım. Böyle onaylıyorum. Birkaç tane daha sonra bastıktan sonra geçmiş olacak. Evet geçti. Şu anda elimizde 3264 tane taşımız kaldı. Başlangıçta 3544 taşımız vardı. Evet arkadaşlar 3544 ile başladık. 3264'e düştü. Toplam bir tanesi için 280 tane harcadım. Şöyle görebiliyorsunuz. Toplam 6 tane birim var. Siz hepsini fulllemek isterseniz birim birim gitmek istemiyorsunuz. Bunu 6 ile çarpıp toplamda 1680 tane olduğunu görebilirsiniz. Eğer ben bunu hepsini otomatikte yapsaydım arkadaşlar 2100, 2200, 2300'e yakın taş gidiyor. Buradan neredeyse 400-500'e yakın taş avantajlı oluyorsunuz. Bir de size söylediğim şekilde sadece işinize yarayacak istatistikleri alırsanız inanılmaz bir şekilde öne gidebiliyorsunuz. Bunu renk renk yapmanız gerçekten çok önemli ve bunu özellikle SSR petlerde yapmanız gerekiyor. Hatta size şöyle benim farklı bir Whiteout Survival oyunundan yaptığım başka bir görüntüyü göstereyim. Burada arkadaşlar hepsi yeşilken mesela burada piyade sağlığının mora, nişancı öldürücülüğü, yani okçu öldürücülüğü ve okçu sağlığını direkt kırmızıya götürmüşüm. Aldığım istatistikleri de görebilirsiniz. O yüzden sizin için önemli istatistikleri almanız kesinlikle çok çok daha faydalı olacaktır. Yani en az malzemeyle en yüksek istatistiği elde edeceksiniz. Öncelikle yapmanız gereken şey oyun tarzınızı belirleyin. Sizin için önemli olan istatistikleri belirleyin. Sonra SSR petler geldikten sonra maviye getirdikten sonra isterseniz her birini eşit bir şekilde yükseltin. İsterseniz sizin için önemli olan istatistikleri alın. Hepsini eşit bir şekilde yükselttiğinizde yükselteceksiniz. Burada yapmanız gereken diğer şey ise şu. Buradaki istatistiklere bakacaksınız. En yükseği hangisi? Şu anda burada 48 okçu sağlığı var. Benim buradan devam etmem gerekiyor. Ya da bir önceki pete mesela buraya geldiğimizde ise diyelim ki ben burada hepsini yükseltmek istiyorum. Burada şu anda en yükseği piyade öldürücülüğü.
Yani 14.04 ve süvari öldürücülüğü 14.02. Bunları önce fullleyeceğim. Sonra sıraya bakacağım. Hangisi yüksekse onu fullleyeceğim. Bu şekilde yaparak manuel elinizle geliştirerek daha az malzemeyle daha yüksek istatistiği elde edeceksiniz. Taktik bu kadar. Umarım size yanıltmam. Yani bu net denediğim bir şey. Tamamen matematik aslında. Umarım video işinize yarar ve sunucuda paylaşıp arkadaşlarımıza da faydalı oluruz. Video içerikleri hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.